Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir şal modeli çalışacağız arkadaşlar. Yapımı inanılmaz kolay ama gördüğünüz gibi çok da gösterişli bir model. Sadece şal mı yapabiliriz derseniz tabii ki hayır. Çok güzel yelekler yapabilirsiniz, fular yapabilirsiniz. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Şal yapabilirsiniz ve çanta yapabilirsiniz. Çantalarda da çok güzel durur diye düşünüyorum. Ben sizler için şöyle küçük bir parça çalıştım. Uçlarına da şöyle zincirden bir püskül yaptım. Çok şık oldu. Şöyle içlerinde zincir olduğu için zincir modellerine zincir püskül çok yakışıyor. Ama sizler istediğiniz püskülü uyarlayabilirsiniz. Evet, hemen ipimden bahsetmek istiyorum. Kullandığım ip Alize Angora Gold simli ip kullandım. Elimde maalesef renk kodu yok. O yüzden renk kodu veremiyorum ve şu anda kullanacağımız ip yine Alize Angora Gold simli şal ipi arkadaşlar. Kullandığım tığ numarası ise 3 milimlik tığ kullanıyorum ve tekrar şöyle şu güzelliğin yakından görmenizi istiyorum. Bakar mısınız güzelliğine? Gerçekten çok şık. Arkadaşlar hemen minik hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Tabii ki minik hatırlatmamı yaparken hemen ben konuşmaya başlamadan şuradan beğeni butonuna basıp bu videonun altına yorum yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açarsanız ve az önce dediğim gibi yorum yazıp beğeni yaparsanız videolarım öne çıkıyor ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyor ve gerçekten bana büyük bir destek vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Hemen isterseniz bu güzelliğin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle zincirle başlıyorum. Şöyle ipime bir düğüm attım ve 12 tane zincir çekeceğim. Elimi çok sıkmayarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane zincirimi çektikten sonra tığın başını doluyorum ve buradan ilk zincirden saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. zincire battım. Burada hemen şöyle elimi çok bol tutarak bir ikili trabzan yapıyorum. Buraya bir yuva yapmış oldum. Bu benim ilk model yuvam. Tekrar 12 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tığın başını doladım. 1, 2, 3, 4. zincire battım. Ve ikili trabzan yaptım. Tekrar 12 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Tığın başını doladım. 1, 2, 3, 4. zincire ikili trabzan yaptım. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar örebilirsiniz arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi 3 model yaptım. 1, 2 ve 3. İstediğiniz uzunluğa geldi. Hemen burada 10 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tığın başını doladım. Hemen bu yaptığım yuvanın içine geliyorum. Ve burada 6 tane üçlü trabzan yapacağım. Önce bir ilmek kapatıyorum. Sonra 2, 2. Bakın tam şu şekilde gözükecek. Birinci trabzanımı yaptım. 2, 3, 4, 5, pardon, ve 6. Burada 3 zincirim var. 1, 2, 3 zincir çektim ve aynı yuvanın içine batıp sık iğne ile kapatıyorum. Şimdi burada hemen ilk zincire batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum.
İkinci zincire battım. İkinci sık iğnemi yaptım. Ve burada 3 tane zincirim var. 1, 2, 3. Hemen şu ikinci yaptığım sık iğnenin şurada 2 tane ilmeği var. İlmeğine batarak kaydırma yapıyorum ve buraya bir pıtırcık yapmış oldum. Şimdi 3 tane zincire 3 tane sık iğne. 1, 2, 3. Tam olarak şu şekilde görünmesi gerekiyor. Burada 3 zincirim var. 1, 2, 3. Tığ başını doladım. Hemen yuvaya geçiyorum. Yine 6 tane üçlü trabzan. Önce 1, sonra 2, 2. Birinci üçlü trabzanımı yaptım. 2, 3, 4, 5, 6. Burada ne yapıyorduk? 3 tane zincirim var. 1, 2, 3 ve aynı yuvanın içine batıp sık iğne yapıyorum. Hemen önümdeki ilk zincire battım. Sık iğne yaptım. Yanındaki zincire batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 2 sık iğneden sonra 3 zincir. Ve hemen zincirin dibindeki 2 ilmeğe batıp ilmek çıkarıyorum ve kaydırma yapıyorum. Yan yana 3 tane zincire 3 tane sık iğne. 2 ve 3. Şöyle tekrar bir bakalım. Görünüş bu şekilde olacak. Burada yine 3 zincirim var. Ve son yuvama batıyorum. Yine 6 tane üçlü trabzan. 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet. Burada 3 zincir. 1, 2, 3 ve aynı yuvanın içine batıp sık iğne ile kapattım. Burada yine 2 tane sık iğne yapıyorum yan yana. 1, 2, 3 zincir. Hemen şöyle dibindeki ilmeğe batıp kaydırma yaptım. Yan yana 3 tane sık iğne. 1, 2 ve 3. Bakın. Kurulumumuz bu şekilde. Bundan sonraki sırada hep aynı şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Sadece kurulum bu şekilde. Bundan sonraki sırayı dikkatlice izleyin. Bundan sonraki sıra gibi bütün sıralar aynı şekilde ilerleyecek. Bakın burada yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. En son zincire batıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Bitişler 3 zincir, üçlü trabzanla başlıyor. Başlangıç 6 zincir. Şöyle bitişimi hemen göstermek istiyorum. Şu şekilde bakın. Şimdi 6 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unutmuyoruz. Başlangıç 6 zincir. Tüm başlangıçlar 6 zincir. Bitiş 3 zincir, üçlü trabzan. Tığın başını doladım. Bakın. Tığın başını doladım. Hemen şurada çektiğimiz 3 zincir boşluğu var. Bakın. Kaydırma yapmıştık. Hemen o boşluğun içine 6 tane üçlü trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, burada 2, 4, 6 tane trabzanımı yaptım. 1, 2,
3 zincir çekiyorum. Şöyle biraz ittiriyorum. Yine aynı yuvanın içine batarak sık iğne yapıyorum. Bakın yine buraya bir yuva yapmış oldum. Hemen önümde duran şöyle trabzanların birinci değil ikincisine battım. Sık iğne yaptım. Hemen yanındakine batıyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen dibindeki ilmeklere batıp kaydırma yapıyorum. Bakın burada 1, 2, 3 tane trabzanım var. Tek tek batarak 3 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şimdi tekrar burada 3 zincirim var. 1, 2, 3. Tığın başını doladım. Hemen karşıdaki şöyle boşluğun içine batıyorum ve 6 tane üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle biraz aşağı indireyim şunu. 2, 3, 4, 5, 6. 3 zincir. 1, 2, 3. Hemen tekrar aynı yere battım. Sık iğne ile kapattım. Hemen önümdeki zincire değil, onun yanındaki trabzan tepesine değil, onun yanındaki trabzan tepesi yani ikinci trabzana batıyorum. Yan yana 2 tane sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Dibindeki 2 ilmeğe battım. Kaydırma ve yan yana 3 tane trabzan tepesine 3 tane sık iğne. 2, 3. Tekrar aynı şeyleri yapıyoruz. Şöyle de bir göstereyim. Bakın. Modelim bu şekilde çıkıyor. 1, 2, 3. Tığın başını doladım. Hemen batacağım yer belli. 6 tane sık iğne. Gördüğünüz gibi inanılmaz kolay. Bu sıradan sonra zaten modeli algılıyoruz. Bu sıradan sonra kendiliğinden model ilerliyor. Eminim ki bir günde bir etoşal yapabiliriz. Ben denemedim ama denesem yaparım. Eliniz çok hızlı değilse hadi 2 günde de bitirebiliriz. 2, 4, 6 tane trabzanımı yaptım. 3 zincir çektim. Aynı yere battım. Sık iğnemi yaptım. Birinci değil ikinci trabzana sık iğne. Yanındakine sık iğne. 3 zincir. Hemen dibine batıyorum. Ve kaydırma yapıyorum. Yan yana 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 2 ve 3. Son olarak 3 zincirimi çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Burada sayıyorum. 1, 2, 3. zincire battım. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Ve bu sıramı da bu şekilde bitirdim. Ben diğer şala biraz karşıdan buhar tutarak elimle düzelttim. Örgünüz bittikten sonra biraz karşıdan buhar tutup elinizle düzeltmeniz yeterli. Bu renkle de çok güzel oldu. Dediğim gibi başlangıcım 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Modelimi çevirdim. Bakın burada ne yapıyorduk? Hemen yuvam burada. Tığın başını doluyorum. Hemen şöyle karşı tarafa geçiyorum. Bir 6 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yuvanın içine batıp bir sık iğne yaptım. Hemen birinci değil ikinci trabzan tepesine bir, yanındakine 2 tane sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Hemen dibine batıyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Gördüğünüz gibi artık sıralarımız aynı şekilde ilerliyor.
Sadece söylemek istemedim, göstermek de istedim. Aynı şekilde ilerlediğini. Bakın 3 taneyi yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tığın başını doladım. Bakın hemen karşıya geçiyorum buradan. Yuvamın içine 6 tane üçlü trabzan. 2, 3, 4, 5, 6, 3 zincir. Aynı yuvanın içine batırıyorum. Bir sık iğne yaptım. Birinci değil, ikinci trabzana, yanındaki trabzana sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Bir dibine batarak kaydırma yapıyorum. Yan yana 3 tane sık iğne. Eminim ki anlaşıldı ama yeni öğrenen arkadaşlar için şurayı da sonuna kadar yapmak istedim. Şöyle elimle düzelterek göstermek istiyorum. Biliyorsunuz ki örgüler muhakkak buhar istiyor. Buhar istemeyen çok nadir modeller var. O da ipten kaynaklanan genelde. Ama ben çoğuna buhar tutuyorum. Evet. 1, 2, 3 zincir. Bu şekilde devam ediyoruz. Başka hiçbir işlemi yok arkadaşlar. Böyle gide gele aynı modeli tekrar ediyoruz. Ve ortaya benim zevkime göre inanılmaz güzel bir şey çıkıyor. Zamanım yoktu. Bu ara çok fazla yoğunum. Çok fazla sevdiğim, hoşuma giden modeller çıktığı için hepsini böyle yapmak istiyorum ama hepsini maalesef bitiremiyorum. Sadece size göstermelik yapabiliyorum. 2, 4, 6, 1, 2, 3 zincir dibine battım. O yüzden dediğim gibi maalesef hepsini bitiremiyorum. Bir ara hepsini bitirmeye çalışıyordum. Ama bu ara maalesef şöyle yarım yarım yapmak zorundayım. Ama içim gidiyor, diyorum keşke bitirebilsem. Ama maalesef video yetiştirmek amaçlı hepsini bitiremiyoruz. Evet. Bakın sıram bitti. Hemen burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve burada şaşırmayın sakın. Hemen önüme bir zincir geliyor, sayıyorum. 1, 2, üçüncüye battım. Bir üçlü trabzan yaparak bu sırayı bitirdim. Yine 6 zincir çekip devam ediyorsunuz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Hemen şöyle ipimi kesip şöyle zincirleri merak eden arkadaşlar var. Maalesef yeni öğrenen arkadaşlar maalesef sormaları normal. Şimdi iyice bilen arkadaşlar diyecek bunu da gösterme, ama bilmeyen arkadaşlar için göstermek istiyorum. Hemen şöyle bakın dibinden başlıyorum. Ben bir zinciri 30, bir zinciri 25 çektim. Yani bir uzun bir kısa olsun diye. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 zincir çekelim bunda. Zincir sayısı size ait. Ben şöyle 6 tane zincir saydım burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirde bir batırıp kaydırma yaptım. Sayarsanız zincir aralıklarınız muhtazam bir şekilde hepsinin aynı olur. Şöyle hemen ikincisini de yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 yapalım bunu da. Ve yine bakın buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya battım. Kaydırma yaptım. Zincir püsküllerimiz de bu şekilde arkadaşlar. İstediğiniz sıklıkta, istediğiniz genişlikte, istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Hemen şurayı da şöyle göstermek istiyorum. Bakın şalımız bitti. Burası böyle mi kalacak derseniz hayır. Bakın
başlangıç zincirle hemen bu aralıklara şöyle 10'ar tane zincir çekerek veya kasmaması için daha da fazla çekebilirsiniz. Onu ayarlarsınız kendiniz. 10 çekip bağlıyoruz. 10 çekip bağlıyoruz. 10 çekip bağlıyoruz. Sonunda da zincirle bitiriyoruz. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Evet, hemen diğerini de şöyle getirmek istiyorum bu güzelliği de. Evet arkadaşlar, umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.